Merhaba sevgili dinleyici. Bugün fakirlik bilincinden zenginlik bilincine bir yolculuk yapacağız. Hani bazen bir cümlenin, bir anın, bir fark edişin hayatını ikiye böldüğü anlar olur ya, işte bu konuşma da senin için öyle bir başlangıç olabilir. Çünkü bugün hepimizin hayatında içten içe bildiği ama çoğu zaman fark etmediği bir şeyin içine bakacağız. Fakirlik bilincinden zenginlik bilincine geçişin gerçek yolculuğu. Kuru kuru pozitif düşün demeden, çekim yasası klişelerine saplanmadan gerçekten değişimin nasıl olduğunu konuşacağız. Ve bunu yaparken tarihten, psikolojiden, enerji biliminden, yaşanmış hikayelerden ve kolektif bilinçten öğretiler alacağız. Aslında her şeyin bir hikayesi var. Bazı hikayeler yoksulluktan, mücadeleden, kavgadan geçer. Bazıları bolluktan, akıştan ama hepsinin ortak bir noktası vardır. İnsan kendisini nasıl görüyorsa hayat da ona öyle davranır. Mahatma Gandhi'nin dediği gibi, düşüncelerin kaderin olur. O yüzden bugün düşüncenin kaderi nasıl şekillendirdiğini çok daha somut bir yerden ele alacağız. İnsanlık tarihi boyunca zenginlik sadece para meselesi olmadı. Eski Mısır'da bolluk, tanrıça Hathor'un bereket enerjisiyle ilişkilendirilirdi. Antik Yunan'da zenginlik, Plütos'un sağladığı bir akış olarak görülürdü. Çin kültüründe bolluk, Çi'nin serbest akışıyla bağlantılıydı. Yani para sadece maddi bir nesne değil, her çağda bir enerji, bir akış olarak algılandı. Bugün ise modern psikoloji bize bunun bilimsel karşılığını çok net veriyor. İnanç kalıpların davranışlarını belirler, davranışların sonuçlarını. Bu yüzden gerçek zenginlik dönüşümü dışarıdan değil, içeride başlar. Ve en önemli soru şudur: sen kendini nasıl görüyorsun? Kendini değerli, layık, yeterli, desteklenen biri olarak mı? Yoksa sürekli çabalayan ama bir türlü istediğini alamayan, görünmez bir duvarın ardında yaşayan biri olarak mı? Ben bu konuşmada sana sadece teoriyi değil, insanların gerçek dönüşüm hikayelerini de anlatacağım. Çünkü hikayeler, insanın bilinçaltına en hızlı inen köprülerdir. Mesela tarihten başlayalım. Andrew Carnegie, bugün dünyanın en büyük yardımseverlerinden biri olarak anılır. Fakat çok az kişi bilir ki Carnegie bir zamanlar evinin tek penceresinden bile rüzgar giren, yoksulluk içinde büyümüş bir çocuktu. Onu başarıya götüren neydi? Bir yerde söylediği şu cümle: tüm sorunun cevabı aslında. Kendimi fakir görmeyi reddettim. Aynı anda Oprah Winfrey'de de görülür. Çocukluk travmalarıyla dolu, aşırı yoksul bir geçmişten gelen Oprah, ben değerliyim ve hikayem bir anlam taşıyor dediği andan itibaren yükselişe geçti. Çünkü hayat, insan kendi hikayesine inandığı anda değişmeye başlar. Hikayeler bize şunu gösteriyor: İnsan önce içindeki kimliği değiştirir. Zenginlik bilinci işte tam da burada başlar. Peki fakirlik bilinci nedir? Fakirlik bilinci yetersizlik hissi üzerine kurulu görünmez bir inançtır. Ne yapsam olmuyor, benim kaderim bu, her şey çok zor, hep başkaları kazanıyor gibi cümleler aslında bilinçaltının sürekli oynadığı eski kayıtlarıdır. İlginç olan bu kayıtlar çoğu zaman bize ait bile değildir. Atalarımızın yokluk hikayeleri, ailemizin para ile ilgili korkuları, toplumun bolluk konusundaki yargıları. Bunların hepsi bilinçaltımızda birikir. Çünkü insan bilinçaltı özellikle ilk 7 yılda bir sünger gibi çevredeki tüm bilgileri hakikat olarak emer. Bir danışanım bana bir gün bir şey söylemişti. Bana para gelince hemen bir şey oluyor. Ya bozuluyor, ya çıkan faturalar artıyor ya da hiç beklemediğim masraflar çıkıyor. Sanki para benden uzak durmak istiyor. Ona sadece bir soru sordum. Sen parayı seviyor musun? Durakladı ve dedi ki, ben parayı hep tehlikeli bir şey olarak gördüm. İnsanları değiştiriyor, başa bela açıyor diye düşünürdüm. İşte fark burada ortaya çıkıyor. Bir şeyi tehlikeli görürsen, bilinçaltın onu tutmana izin vermez.
Çünkü bilinçaltının görevi seni korumaktır. Para tehlikeli ise bilinçaltı onu hemen uzaklaştırır. Bu konuşmanın belki de en önemli cümlesi şu: para bilinçaltı tarafından tehdit olarak algılandığında insan para tutamaz. Şimdi zenginlik bilincine bakalım. Zenginlik bilinci sadece çok param olacak demek değildir. Zenginlik bilinci paranın enerjisini güvenli, doğal, akışkan bir alan olarak görmektir. Para akışını yönetebileceğini hissetmektir. Kendini değerli hissetmek, üretmeyi sevmek, vermeyi bilmek, almaya da açık olmak demektir. Zenginlik bilinci, insanın kendini bolluğa layık gördüğü derin bir iç halidir. Bir de şöyle bir yanlış inanış var. Zengin olmak için çok çalışmak gerekir. Tarih bize bunun doğru olmadığını defalarca gösterdi. Çok çalışan ama fakir kalan milyonlarca insan var. Çünkü mesele çalışmak değil, çalışma bilincidir. Japon düşünürü Inamori Kazuo'nun söylediği meşhur bir söz vardır. Bilinç, eylemin kalitesini belirler. Aynı işi iki kişi yapabilir ama biri zengin olur, biri olmaz. Çünkü biri zihin olarak bolluğa açıktır. Diğeri korkuya bağlıdır. İnsan korkudan hareket ettiğinde hayatta kalır. Ama bolluktan hareket ettiğinde genişler. İşte bu yüzden zenginlik yolculuğunda ilk adım para kazanmak değildir. İlk adım korkuları görmek, duvarları çözmek, bilinçaltındaki kayıtları temizlemektir. Bir diğer hikayeyi sana bugün yaşayan bir örnek üzerinden anlatayım. Genç bir kadın 30 yaşında. Sürekli borçlarla boğuşuyor. Ne yapsam yapayım, para benden kaçıyor diyor. Onunla yaptığımız sadece bir çalışmada çocukluğunda annesinden sıkça duyduğu şu cümleyi hatırladı. Bizim gibi insanlara para gelmez. Bu cümle bilinçaltına mühür gibi kazınmıştı. Sonrasında bu cümleyi dönüştürdü. Kendi değerini fark etti, para ile ilgili yeni bir kimlik kurdu. 6 ay içinde hayatında inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Geliri arttı, yeni fırsatlar oluştu. Birikim yapmaya başladı. Çünkü bilinçaltı değiştiğinde dış dünya otomatik olarak yeniden organize olur. Tarih boyunca mistikler, filozoflar, bilim insanları hepsi aynı şeyin farklı versiyonlarını söyledi. Mevlana, sen kendini değiştirmeden hiçbir şey değişmez. Einstein, gerçeklik algının bir yansımasıdır. Neville Goddard, dış dünya, iç dünyanın aynasıdır. Modern nörobilim, beyin inançların doğrultusunda filtre oluşturur. Hepsi aslında tek bir noktaya işaret ediyor. İçini değiştirirsen kaderin de değişir. Peki bu farkındalık yolculuğunda neler olur? Önce insan bir durağanlık yaşar. Çünkü eski kimlik çözülür. Fakirlik bilincinin yapıları zayıflamaya başlar. Sonra bir açıklık gelir. Yeni düşünceler filizlenir. Daha cesur adımlar atılır. Eskiden imkansız gelen şeyler normalleşir. Bu süreç tıpkı bir kelebeğin kozasını yırtmasına benzer. Yavaş ama güçlü, sessiz ama dönüştürücü. Bu yüzden çoğu insan gerçek dönüşümün iç dünyada başladığını görmez. Çünkü değişim önce görünmeyen alanda olur. Enerji değişir, inanç değişir, his değişir. Sonra fırsatlar gelir. İnsanlar değişir, kapılar açılır. Bir başka gerçek hikayeyi paylaşayım. Bir adam yıllarca düşük maaşla çalışan biri, her şeyden şikayet eden, benim hayatım böyle diyen biri. Bir gün bir kitap okuyor. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol. O kitapta yazan şu cümle onun hayatını değiştiriyor. Sınır sadece zihindedir. Bu cümle onun içinde bir kıvılcım yakıyor. Yıllarca bastırdığı potansiyel bir anda yüzeye çıkıyor. Kendisine küçük bir hedef koyuyor. Sonra daha büyük bir hedef. Derken kendi şirketini kuruyor. Bugün milyonlarca insana ilham olan bir girişimci. Çünkü bir cümle, bir fark ediş, bir içsel dönüşüm bütün kader çizgisini değiştirdi. Bu yüzden bugün burada dinlediğin her kelime belki de sende yeni bir başlangıcın tohumunu atıyor.
Çünkü farkındalık değişimin başlangıcıdır. Fakirlik bilincinden çıkmak için insanın ilk fark edeceği şey şudur: ben bu hikayenin kurbanı değilim. Kurban bilinci, fakirlik bilincinin en büyük besleyicisidir. Benim yüzüm gülmez, kaderim hep böyle, şansım yok gibi cümleler enerji alanını daraltır. Oysa bolluk bilinci, benim de hakkım var, ben değerliyim, hayat benden yana çalışıyor der. Çünkü hayat sen ona nasıl bakarsan öyle karşılık verir. 20. yüzyıl psikologlarından Carl Rogers, insanın en büyük gücünün kendi kendini gerçekleştirme eğilimi olduğunu söyler. Yani her insanın içinde büyümeye, gelişmeye, bolluğa açılmaya yönelik doğal bir eğilim vardır. Ama bu eğilim korkularla, inançlarla, travmalarla örtülür. Onları kaldırdığında insan kendi doğasına geri döner. Zenginlik bilinci de zaten insanın doğal halidir. Çünkü bolluk evrenin doğal halidir. Dünyaya bak, ağaçlar sınırsızca meyve verir. Toprak sınırsızca filizlenir. Su akar, güneş durmadan enerji yayar. Doğa hiçbir zaman yeterince yok demez. Doğanın bolluğu aslında evrenin temel yasasını gösterir. Akış. Nehirler aktığı sürece temizdir. Enerji aktığı sürece canlıdır. Para da böyledir. Para bir akıştır. Onu korku ile tutarsan durur. Değerle yönetirsen büyür. Sevgiyle yönlendirirsen çoğalır. İşte bu yüzden zenginlik bilinci önce insana bir alan açar. O alanda insan kendini güçlü, yaratıcı, bağlantıda hisseder, üretir. Ürettikçe daha çok alır, daha çok aldıkça daha fazlasını vermeye başlar. Böylece sarmal büyür, bolluk çoğalan bir enerjiye dönüşür. Birçok insan zenginliği dışarıda, bir işte, bir fırsatta, bir mucizede arar. Oysa zenginlik insanın içinde başlar. Bir karar ile başlar. Ben artık eski ben olmaktan vazgeçiyorum kararı. O an bilinç değişir, bilinç değiştiği anda yollar açılır. Bugün bu konuşmayı dinlerken belki içinde şöyle bir his uyanıyor. Ben de değiştirebilirim. İşte bu his yolculuğun gerçek başlangıcıdır. Çünkü insan önce hisseder, sonra inanır, sonra yapar, sonra yaşar. Şimdi sen hissediyorsun bir şeyin değişmekte olduğunu, eskiden kapalı olan bir alanın yavaşça açıldığını. Bu alan farkındalıktır ve farkındalık bolluğun kapısını açan anahtardır. Hadi seni bir anlığına gelecekteki haline götüreyim. Kendini 2 yıl sonrası olarak düşün. Bambaşka bir noktadasın. Para ile ilişkin daha doğal, daha güvenli. Ürettiğin şeylerden tatmin oluyorsun. Akışta olduğunu hissediyorsun. Eskiden seni aşağı çeken düşünceler artık güçsüz. Çünkü bilinç değişti. İşte o gelecek halin seni buradan çağırıyor. Çünkü potansiyelin seni daima yukarı çeker. Ve en güzeli şu: zenginlik bilinci parayla sınırlı değildir. Bolluk sadece hesaptaki rakamlar değil, zaman bolluğudur, huzur bolluğudur, sevgi bolluğudur ve aynı zamanda ilham bolluğudur. Para ise bunun doğal sonucudur. Sen kendini genişlettikçe para da genişler. Sen kendini küçülttükçe para da küçülür. Tarih boyunca bilgelik kaynakları bize bir şey öğretir. İç alemini dönüştüren dış alemini yeniden yaratır. Bugün sen kendi iç aleminde sessizce bir şeyleri değiştiriyorsun. Belki bunu kelimelere dökmüyorsun ama hissediyorsun. O eski düşüncelerin artık sana dar geldiğini hissediyorsun. Çünkü artık yeni bir enerji, yeni bir bilinç seni çağırıyor. Bolluk bilinci. Ve yolculuğun en güzel kısmı nedir biliyor musun? Hiç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Sadece kendine. Kendine göstereceğin küçük bir adım bile dünyanın en güçlü dönüşümlerinden birini başlatabilir. Bugün bu konuşmayı dinlediğin için, farkındalığa gönüllü olduğun için, içindeki potansiyele kulak verdiğin için kendine gurur duymalısın. Çünkü bu bolluk
sandığından daha büyük ve daha kutsal bir yolculuk. Sen sadece para için değil, kendi ışığını açığa çıkarmak için ilerliyorsun. Ve şimdi kapanışı seni biraz durduran, biraz düşündüren, biraz da ileri taşıyan bir sözle yapmak istiyorum. Bu sözü her duyduğumda içimde bir kapı açılır. İçinde ne varsa dışarıda o büyür. Bugün içindeki bolluğu büyütmen dileğiyle. Sen değiştiğinde kaderin de değişir. Sevgiyle kalın.